farklı bir bilgi geliyor şimdi. Termojenik. Hiç duydunuz mu bunu daha önce? Termojenik etkisi olan 5 yiyecekten bahsedeceğim size. Etkisi olan 5 yiyecek. Buraya bir de kalp koyuyorum. Şimdi termojenik etki demek aslında bir yiyeceği yerken o yiyeceğin metabolizma hızını arttırarak bize daha kolay kilo verdirebilir olması demektir. Şimdi bir insanın bir günde enerji harcamasını ya da vücudunun egzersiz dahil enerji harcamasının 3 yolu vardır. Bunlardan bir tanesi metabolizma hızı dediğimiz vücudun istirahatte kendi kendine harcadığı enerjidir. Mesela gözümüzü kırpıyoruz, iç organlarımız çalışıyor, düşünüyoruz, bağırsaklarımız çalışıyor ve günlük enerji harcamamızın %70'ini aslında metabolizma hızımız, yani iç organlarımız, hücrelerimizin çalışması nedeniyle oluyor. Yaklaşık %8-10 kısmı besinlerin termojenik etkisi dediğimiz, yani bir yiyeceği ısırdık, midemize gitti, bağırsaklarımıza çözüldü, işlendi, hücrelere gitti derken vücut bunun için ayrıca bir enerji harcıyor ve bu besinlerin termojenik etkisi dediğimiz bir mekanizmayla bize kilo kaybettiriyor ve harcadığımız enerjiyi arttırıyor. Üçüncüsü de egzersiz. Bir insanın günlük enerji harcamasını yaptığı egzersiz şekline göre %20'den 300'e kadar da hızlandırabiliyor. Yani egzersiz kısmı size kalmış. Beslenme kısmı size kalmış. Metabolizma hızı da biliyorsunuz insandan insana fark ediyor. Boyuyla, posuyla, kilosuyla, genetiğiyle orantılı bir şekilde değişiyor. Buradan neyi anlıyoruz? Hiç kimse birbirinin kardeşi değildir. Hiç kimse birbirinin aynısı değildir. Kendi vücudumuzu kabul edeceğiz ve bu vücuda daha iyi bakabilmek için önlemler alacağız. Doğru yiyecekleri seçeceğiz. Doğru egzersizleri yapacağız. Efendim, sizleri çok seven doktorunuz ben Ayça Kaya'yı sık sık takip edeceksiniz. Önerilerimi de uygulamaya çalışacaksınız. Şimdi termojenik etkisi olan 5 yiyeceği nasıl hayatımıza sokacağız? Bir tanesi diyeceğim ki size hindi eti. Aslında bunu hindi eti olarak sizin için özelleştiriyorum birazcık. Aslında proteinler genel babında, yani tavuk, hindi, kırmızı et, balık eti, hayvansal proteinler termojenik etkisi çok yüksek olan yiyeceklerdir. Sadece hindide değil, tavukta, balıkta, kırmızı ette de aynı etkiyi görebilirsiniz. Yalnız hindi etinin bazı farklı noktaları var. Bu beni gerçekten daha çok sofralarınıza koyma konusunda size bilgi vermem açısından beni de motive ediyor. Nedir hindi eti? Efendim, serotonini yükseltiyor. Serotonin ne demek? İyilik hormonu demek. Yani bunu yediğinizde biraz da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bununla birlikte çinkodan yana çok zengin. Yani anti-aging etki gösteriyor vücuda. Yani hem yaşlanmayı önlüyor, hem kendimizi iyi hissettiriyor. Aynı zamanda çok iyi bir protein kaynağı, metabolizmayı hızlandırıyor. Termojenik etki nedeniyle bizim daha fazla yerken enerji harcamamıza neden oluyor. Proteinleri mutlaka beslenmemize dahil edeceğiz termojenik etki için. Ama hindi etini biraz daha ön planda tutabiliriz. Çünkü kolesterol oranı kırmızı ete göre daha düşük. Aynı zamanda omega 3 oranı da biraz daha yüksek. Hele hele beyaz yerine daha sık tercih edebilirsiniz. Çünkü beyazın yağ oranı daha düşük. Protein tarafı buta göre ya da kanadına göre daha yüksek olduğu için sizi daha uzun sürede tok tutar. Demek ki termojenik etkili 5 yiyecekten proteinler. Burada da hindi etini sofralarımıza koyuyoruz. İkincisi, gerçekten bu araştırmayı okuduğumda ben de biraz sevindim, hardal. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, günlük bir çay kaşığı kadar hardal tüketiminin metabolizma hızını %15 ila 20 oranında arttırabileceği kanıtlandı. O nedenle hardalı da birazcık beslenmemize koyabiliriz. Bunun tohumları var. Bunları alıp ezebiliriz. Birazcık zeytinyağı ile karıştırabiliriz. Salatalarımıza koyabiliriz. Bir çay kaşığı sabah, bir çay kaşığı öğlen, bir çay kaşığı akşam aldığınızda işte bu da yağ yakımında, besinlerin termojenik etkisinin artırılmasında vücuda çok büyük bir katkısı olacaktır. Üçüncüsü greyfurt.
Gerçekten meyvelerin şahı diyorum ben greyfurt'a. Özellikle zayıflamak isteyenler mutlaka greyfurt'u sofralarına koysunlar. Mesela bir araştırma var. Bu araştırmada insanlar hiç diyet yapmadan her öğünden önce yarım greyfurt yediklerinde 3 ayda yaklaşık 5 kilo kayıpları oluyor. Düşünebiliyor musun? Hiç diyet listesi yok. Her öğünden önce yarım greyfurt yediğinde 3 ayda tam 5 kilo hiç diyet yapmadan verebiliyor. Şimdi burada ben tabii bu araştırma okuduğumda birazcık böyle kafamda soru işaretleri belirdi. Acaba bu greyfurt'un etkisi mi? Yoksa biliyorsunuz greyfurt biraz ekşimsi ve böyle acımsı bir meyve. Çok sevimsiz bir meyve yemesi açısından. Yemekten önce bu meyveyi yediğimizde yemek yeme zevkimiz yok oluyor. Yemeği mi yiyemiyoruz? O nedenle mi zayıflıyoruz? İşte orası birazcık soru işareti. Ama greyfurt'u eğer kilo vermek istiyorsanız bu besinlerin termojenik etkisi dediğimiz özelliği dolayısıyla mutlaka koyabiliriz. İçerisinde limonoid dediğimiz bazı maddeler var. Bu da metabolizmasını gerçekten arttırıyor. Ancak dikkat edilecek bir nokta var ki greyfurt eğer bir ilaç kullanıyorsak bu vücuttan atılımını, ilacın vücuttan atılımını azaltıyor ve ilacın vücutta birikmesine neden olabiliyor. Bu da ilacın vücuda toksik etki göstermesine neden oluyor. Bazı araştırmalarda tansiyon ilaçları ve özellikle depresyon ilaçlarının vücutta biriktiği gösterilmiş. Ancak benim yine şahit olduğum bir vaka var ki gerçekten çok ilginçtir. Hasta gripim iyileşsin diye her gün 4 tane greyfurt diyor. Bununla birlikte ateş düşürücü ağrı kesici ilaçlar kullanıyor. Üçüncü günün sonunda hasta bayılıyor. Doktora götürüyorlar. Bir bakıyorlar ki o içtiği ağrı kesici ilaçlar vücutta birikiyor ve hastayı bayılmaya hatta komaya kadar götürebilecek bir düzeye sokabiliyor. O nedenle greyfurt'u hiç ilaç kullanmıyorsanız ağrı kesici bile kullanmamanız lazım greyfurt yerken. Buna özen gösterin diyoruz. Hiçbir şikayetiniz, hastalığınız, ilacınız yoksa ve kilo probleminiz varsa işte greyfurt termojenik etkisi olan 5 yiyecekten biri olarak sofralarınızda yer alsın. 4. Tere. Sever misiniz? Ben çok severim. Tere, roka ikilisi diyorum. Bunlar omega 3 yağ asitleri açısından zengin. Linoleik açısından zengin. Lif açısından zengin. C vitamini açısından zengin. Folik asit açısından zengin. Yani böyle öyle bir yiyecek ki hani ot gibi görünüyor ama aslında vücutta mucize etki yapan sebzelerin baş tacı diyorum. Her sabah kahvaltınıza özellikle çünkü gün içinde enerji yakma hızınızı da artırır. 2 avuç kadar tere, roka ikilisini koyun. Hem bağışıklığınız iyileşir, hem daha uzun süre tok kalırsınız, hem hücrelerinizi folik asit besler, daha fresh görünürsünüz. Aynı zamanda da birlikte yediğiniz yiyeceğin termojenik etkisini artırarak o yiyeceğe bağlı metabolizmanın hızlanmasına bağlı kilo vermenizi kolaylaştırır. Gelelim 5.'ye. Bir Adanalı olarak efendim size acı kırmızı biber yemenizi tavsiye edeceğim. Ah mucize hocam yiyemiyoruz demeyin ne olur yiyin diyeceğim. Çünkü acı kırmızı biberde de kapsaisin dediğimiz bir madde var. Bu da metabolizmasını gerçekten arttırıyor. Besinlerin termojenik etkisini arttırarak vücutta enerji kaybını, enerji harcanmasını kolaylaştırıyor aslında. İşte besinlerin böyle bir de termojenik etkisi varmış. Yerken de zayıflama olur muymuş? Olurmuş diyoruz. Ve bu yiyecekleri beslenmenize dahil ederek yerken zayıflamanın da püf noktalarını sizlerle paylaşmış oluyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İzlemeye devam edin, uygulamaya devam edin diyoruz.